Sevgili dostlar hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte özellikle teknik analizini yaptığım bir hisse üzerinde duracağım. Ve bu hissedeki yukarı yönlü %50 beklentimi hisse üzerinde sizlere anlatacağım. Hisseye geçmeden önce Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan'ın yapmış olduğu önemli açıklamalar var. Bu açıklamaların ihracatçı ve dolar kuru üzerine etkilerini de bu video içerisinde sizlerle birlikte konuşacağız. Önemli bir video olacak. Özellikle videoyu baştan sona izlemeniz gerektiğini düşündüğüm için sevgili dostlarım, videonun daha başında sizlere uyarmak istiyorum. Fazla uzun bir video olmayacak. Hemen hemen 10 dakikayı geçmeyecek bir video olacak. Dikkatli bir şekilde de dinlerseniz videonun ilerleyen dakikaları içerisinde arkadaşlar %50 formasyonunu kıran ve %50 yukarı yönlü yükseliş potansiyeli olan hisseyi de gene bu video içerisinde Başkan 35 yatırımcılarına özel olarak burada analiz yapacağız. Mutlaka dinleyin. Para kazandıracak bir video olacak. Hemen yayınımıza geçelim. Mehmet Şimşek'le başlayalım. Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan bugün çok önemli açıklamalarda bulundular. Bu açıklamalar arasında özellikle ihracatçıya arkadaşlar kredi desteğini arttıracaklarını ilettiler ve ihracat yapan firmaların rekabet edebilir seviyelere doğru desteklerini sürdüreceklerini bildirdiler. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bu dolar takip eden sevgili dostlarımız için özellikle iyi bir haberdi. Bu haberle birlikte dolarda bizler ileri yönlü yükselişlerin daha devam edeceğini düşünebiliriz. Diğer bir yandan kur korumalı biliyorsunuz mevduat hesapları var. Buradaki kur korumalı TL mevduat hesaplarında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi kur korumalı artık görevini yerine getirdi şeklindeki açıklamadan sonra kur korumalı mevduatta bulunan 125 milyar dolarlık yani 125 milyar dolara karşılık gelen paranın da ne olacağı merakla bekleniyor. Tabii bu paranın burada çözülüp döviz tarafına geçecek olur ise sevgili dostlarım işte bizler için felaket senaryolarının yazılacağı bir tarih içerisine gireriz. Dileriz ki bu çözülmeler bu şekilde dolar ve altın tarafında değerlenmez. Şimdi dolar tarafında eğer ki kur korumalı çözülme ile birlikte sert girişler kış ayı içerisinde bizler yaşar isek dolardaki yukarı yönlü hareket kur krizleriyle birlikte sevgili dostlarım çok sert bir şekilde ilk etapta 50 liralar ve 100 liralar civarına doğru bile dolar kurunu ileriye yönlü götürebilir. Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan özellikle dolara ihtiyaç olan bu dönem içerisinde ihracatçıyı destekleyecek olan programı açıklaması arkadaşlar oldukça olumlu. Bu da dolarda kademeli bir şekilde yukarı yönlü hareketin devam edeceğinin sinyallerini bizlere vermiş oluyor. Bu durumda dolar yatırımcısı ne yapmalı? Bu durumda dolar yatırımcısı hala da beklemeye devam etmeli. İlk etapta piyasalarla birlikte arkadaşlar dengeli bir dolar kuru ihracatçıyı koruma amaçlı uygulanacak ise dolar kurunda benim daha önceki videolarımda da belirttiğim gibi 40 liralara doğru bir fiyat hareketliliğinin olma ihtimali de yüksek. Bu beklentimi hala da koruyorum. Bugün Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan'ın da yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda dolarda yön hala da yukarı devam edecektir sevgili dostlarım. Borsa tarafında birazdan açıklayacağım. Videodan kesinlikle ayrılmayın. %50 potansiyeli olan formasyonunu kıran ve tekrardan formasyon rakamını teyit eden bir hisse. Bu hisseyi de birazdan sizlere açıklayacağım. Sakın videodan ayrılmayın. Hemen altın tarafına geçelim. Altın yatırımcıları için FED'den gelen açıklamalar çok önemli olacak. Özellikle ons altın ve gram altın takip eden sevgili dostlarımız için burada da gene güzel, olumlu bir formasyonumuz mevcut. Bu formasyon dahilinde bakın sevgili dostlarım şurası bizim formasyonumuzu takip ettiğimiz bir ikili dip formasyonumuz var. Bu formasyon dahilinde altının onsunda ilerleyen dönem içerisinde yukarı yönlü hareketin devam edeceğini ben düşünüyorum. Burada kısada 2100 dolarlar seviyesine doğru
altının onsu 1980 doları yukarı kırdığı zaman anlayacağız ki buradaki formasyon çalışmaya başladı. Böyle ikili dip formasyonlarında genellikle fiyat arkadaşlar bakın şurada başladığı tepe noktasına doğru yukarı yönlü hareketini devam ettirir. Bu da 2100 dolarlar civarlarından geçen bir ons fiyatlamasını bizlere beraberinde getirebilir diye düşünen taraftayım. Tabi ons altın ve dolar Türk lirası bağlantılı olarak genellikle Türk yatırımcıların ve bizlerin yakinen takip ettiğimiz gram altın. Gram altında şöyle bir durum var sevgili dostlarım. Bakın şu 1600 TL bizler için çok önemli. Çünkü neden? Bu 1600 TL seviyesinin altına özellikle gram altın tarafında inmediğimiz sürece bizler gram altında FED faiz kararları özellikle Eylül ayı içerisinde FED'in faiz kararlarında bir sabit, stabil bırakma durumuna gitmesi halinde ve şu anda piyasaların da beklentisi FED'in faizleri stabil yani sabit bırakması yönünde. Bu özellikle ons altın tarafında bir tetikleyici, yukarı yönlü tetikleyici bir etki oluşturabilir. Bu etkiyle birlikte bizler gram altın tarafında sevgili dostlarım 1800 TL civarına doğru bir yukarı yönlü atak sizlerle birlikte izleyebiliriz. Tabii bu 1800 TL bizim hedefimiz mi? Hayır. Benim hedefim yıl sonuna doğru 2000 TL'ler civarında bir sizlerle birlikte gram altın seyrini beraberinde izleyeceğimiz yönünde. Çünkü 1600-1800 buradaki 200 TL'lik marjın 2000 TL civarına doğru üstüne koyduğumuz zaman bir formasyon şeklinde takip edilecek. Bakın şöyle bir formasyonu beraberinde oluşturacağı ve 2000 TL'ler civarına doğru Mehmet Şimşek'in de doları yukarıya yükseltmek istemesi ve ardından altının ons tarafındaki hareketlilikle birlikte 2000 dolarlar hatta gram altında 2024 yılları için sevgili dostlarım bizler 3000 TL'ler civarına doğru bir hareketliliği de ons altın dolar çarpımından dolayı görebiliriz. Bunun da analizini bir başka videoda sizlere yapacağım. Ne demek istediğimi orada daha net bir şekilde sizler de dinleyeceksiniz. Evet şimdi %50 getiri beklediğimiz ve formasyonunun onay aldığı hisseye hemen geçelim. Bu hisseyi de para kazanmak isteyen sevgili dostlarımız için, sizler için burada açıklayalım sevgili dostlarım. Evet bu hissemiz arkadaşlar Vakıfbank hissesi. Vakıfbank hissesini şimdi sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Bugün Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman önemli hareketler. Önce düşüş yaşanan bir piyasa ardından tekrardan %1,5'lar civarında getiri getiren bir piyasa yukarı yönlü hareket Borsa İstanbul'da izledik. Piyasaların kapanmasına yakın saatler içerisinde de tekrardan Borsa İstanbul tarafında satıcılı bir seyrin devam ettiğini gözlemledik sevgili dostlarım. Şimdi Borsa İstanbul üzerinde sizlerle birlikte takip ettiğimiz önemli hisseler var ve bu hisseler içerisinde formasyonunu tamamlamış bir Vakıfbank hissesi var ki yıllık bazda grafiğine baktığımız zaman bu hissenin sevgili dostlarım bir ikili dip formasyonunu tamamlayıp üst bantlarından onay aldığını görüyoruz. Şimdi bizler bunu nasıl analiz ediyoruz sevgili dostlar? Bakın şuradaki tepeden alıp aşağıya indirdiğimiz zaman ve şöyle bunu bir daha burayı çekip yukarı yönlü tamamladığımız zaman burada bir ikili dip formasyonunun arkadaşlar Vakıfbank hissesinde oluştuğunu görüyoruz. Şimdi bu hissedeki %50 hedef potansiyelinin nasıl oluştuğunu da sizlere anlatacağım. Çünkü ikili dip formasyonlarında genellikle bakın şurada görmüş olduğunuz ikili dip formasyonlarında genelde tepe seviyelerinin zirve seviyelerinin yani geçilmesi bu ikili dip formasyonlarının çalıştığının sinyalini bizlere verir. Ve bu çalışma prensibine göre baktığımız zaman da hissenin bakın arkadaşlar şuradaki 14 lira 35 kuruş seviyesi en önemli seviyesiydi. 14 lira 35 kuruş seviyesi ve bugün itibariyle baktığımız zaman hisse 14
lira 35 kuruş seviyesini yukarı yönlü bugün bir kırdı. Hatta %2'ler seviyesinde bir potansiyel yapıp yukarı yönlü hareket yapıp kapanışa doğru da tekrardan 14.35 seviyesi üzerinde bir kapanış yaptı. Yani kırdığı yeri test etti. Bizler Vakıfbank hissesini özellikle takipte kalalım. Çünkü bu hissede arkadaşlar ilk etapta 17 TL civarına doğru bir yükseliş ve formasyon hedefi olarak da 21 liralar civarına doğru gidecek bir yükselişin başlamış olma ihtimali var. Formasyon hedef bölgesi var. Tabii hiçbir formasyonun %100 olabilirliği yok. Bu hissede de gene 14-20 seviyesi üzerinde kaldıkça bu formasyonun yukarı yönlü çalışma ihtimali de oldukça fazla sevgili dostlarım. O yüzden sizlerle birlikte bu hisseyi paylaşma gereğini hissettim. Hep birlikte takip edelim. Bugün güzel bir kırılımını yakaladığımız bu hissenin teyit bölgesi olan 14.35 bölgesi de teyit edildi ve kapanışı da hemen hemen bu seviyeye yakın bir bölgeden yaptı. Bu bölgeyi koruyabilir ise ilerleyen günler içerisinde 21 TL ana hedef bölgesi olan bir hisse, Vakıfbank hissesi yükseliş trendini başlatmış olabilir sevgili dostlarım. Dikkatli bir şekilde %50 getiri potansiyeline sahip bu hisseyi takipte kalacağız. İlerleyen günlerde veya videolar içerisinde bir başka gene hisse analizi böyle yakaladığımız net formasyonlarını kırmış olan hisseleri de bulursak tekrardan paylaşmaya devam ederiz sevgili dostlarım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz çok dikkatli olun. İMKB 100'ü takipte kalacağız. Doları takipte kalacağız. Altını, euroyu, gümüşü takipte kalacağız ve önemli gördüğümüz yerlerde de önemli açıklamalarımızı burada sizlerle birlikte yapacağız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza özellikle abone olmamış sevgili dostlarımızı da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.